Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fare dişi kutucuklu bu lif modelini anlatacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp abone olabilirsiniz. Yanındaki zil butonunu da aktif hale getirirseniz yaptığım tüm modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımın devamı için like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sizler destek verdikçe ben de bu güzel modelleri sizlerle paylaşmaya ve anlatmaya devam edeceğim. Lifimizi yapacak olanlara kolay gelsin ve modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Lifime 5 ilmekle başlayıp sağ ve sol kısımdan arttırmalar yaparak yine kenar dolamalarımı yaparak lifimi başladım ve şu an kenar 5 ilmeklerim hariç orta kısımda 31 tane ilmeğim var. Bu kenar modelimin 5 ilmeğini bu lifimde 4 sırada bir kestim arkadaşlar. Biraz daha küçük çıtı pıtı dursun istedim. Şimdi 31 ilmeğim var arkadaşlar, dediğim gibi 5 kenar ilmeğimi ördüm ve doluyorum. Doladıktan sonra 1 2 3 ve 4 ilmek ördüm. Ayracımı takıyorum. 23 tane ilmek öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Tekrar ayracımı takıyorum. Yine 4 ilmeğim kalacak. 1 2 3 ve 4. Tekrar doladım. Bakın 5 ilmeğim kaldı. 1 2 3 4 ve 5. Haroşayı ters örenler arkadaşlar, bu orta kısımda ayırmış olduğumuz 23 ilmeği düz olarak örsünler. Buraya fare dişi örneği kuracağız. Şimdi arka yüze geçtim. Fare dişi örneğini kurarken kuracağımız ilmekleri arka yüzden ters örüyorduk bildiğiniz gibi. Kenar modelimi ördüm. Doladığım ilmek 1 2 3 4 ve 5. Ayracımı aldım. Bu 23 ilmeği arka yüzden ters örüyorum. Bu 23 ilmeği ters örüp tekrar ön yüzde devam edelim arkadaşlar. 23 ilmekten sonraki ilmeklerimizi haroşa olarak devam ediyoruz. Tekrar ön yüzdeyim arkadaşlar. Misin alışışıma geçeceğim. Bakın kenar modelim 4 sıra oldu. Hemen kesiyorum. İki ve 3. Doladım. Doladığım ilmekten sonra 5 ilmeğim vardı. 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yine fare dişi örneğimin 23 ilmeğine geldim. Bunları ön yüzden düz örüyoruz.
Ayracımı aldım. Kenar kısmında kalan ilmeklerimi de örüyorum. Doladım ve kenar ilmeklerimi ördüm. Bu kenar modelimi de arka yüzden kesiyorum. Doladığım ilmeği ördüm. 2 3 4 5 ve 6 ilmeğim var ayracıma kadar. Şimdi arka yüzdeyiz arkadaşlar. Fare dişi örneğimizi arka yüzden kuruyorduk. Bakın ön yüzde 2 diş düz örgümüz oluşunca arka yüzden fare dişi örneğini kuruyoruz. Hemen ilk ilmeğimizi alttaki ilmeğe batarak şu şekilde düz olarak örüyoruz. İkinci ilmeğim ters, sonraki ilmeğim yine alttaki ilmeğe batarak düz, tekrar ters, sıradaki alttaki ilmeğe batarak düz, tekrar ters. Bu şekilde fare dişi örneğimizi arka yüzden kuruyoruz arkadaşlar. Yine son ilmeğimde düz olarak örülecek arkadaşlar. Alttaki ilmeğe batarak öreceğim. Bakın ayracımdan önceki son ilmeğimde yine alttaki ilmeğe batarak düz şekilde ördüğüm ilmek. Şu ipim kaymış arkadaşlar. Bunu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar, ilmeğimi düzelttim ve ön yüze geçtim. Kenar modelimi arttırıyorum. Doladım. Yine bütün ilmeklerimi ön yüzde düz örüyorum. Bu fare dişinin olduğu 23 ilmeği arkadaşlar. Yine 3 sıra aynı yerden 3 sıra fare dişi örneğini aynı şekilde kuracağız arkadaşlar. Bu ön yüzde düz öreceğiz. Arka yüzde bu 23 ilmeği ters öreceğiz. Tekrar ön yüze gelince düz örüp daha sonra ikinci arka yüzde fare dişi örneğini yine kuracağız. Fare dişi örneğimizden 3 tane aynı yerde kurulacak arkadaşlar. Şimdi 3 sıra fare dişini yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, 3 tane fare dişi örneği oluncaya kadar ördüm arkadaşlar. En son arka yüzde 3. fare dişi örneğimi kurdum ve ön yüze geçtim. Ön yüze geçtim ve arkadaşlar bakın kenar modelimi bu sırada yeni arttırdım. 4 sırada bir kesiyorum, bilginiz olsun. Doladığım ilmek bu arkadaşlar. Doladığım ilmekten sonra 2 4 6 8 ve 10 ilmeğim var. Ayracımı alıyorum. Daha sonra bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek ördüm. 3 6 ve 7. Burada tekrar ayracımı takıyorum. Ayracımı tekrar 7 ilmek ördüm. Ayracımı taktıktan sonra doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmeği bir saydım. 2 3 4 5
6, 7 ve 8 ilmek ördüm. Doladığım ilmekle birlikte 9 tane ilmeğim olacak arkadaşlar bu orta kısımda. Şöyle doladığım ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane ilmeğim oldu. Tekrar buraya da ayracımı takıyorum. Daha sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek ördüm bakın. Şimdi şu kenar ilmeklerimi de öreyim. Tekrar bu sırayı bir gözden geçirelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ilmeğim var. 2 tanesi kenar modelimin ilmeği. Doluyorum. 2 kenar modelimi de ördüm. Sırayı şimdi tekrar edelim arkadaşlar. Doladığım ilmekli kenar modelimi ördüm ve doladım. Doladığım ilmekten sonra 10 ilmeğim var. 10 ilmeğimi ördükten sonra bakın bu ayraçlarımın arasındaki 7 ilmeği düz olarak öreceğim ve burayı fare dişi, bu 7 ilmeği fare dişi örneği olarak devam ettireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi 10 ilmek haroşa ördüm. 7 ilmek düz ördüm. 7 ilmekten sonra doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Doladım ve kestiğim ilmek dahil bu orta kısımda 9 tane ilmeğim var ve bunlar haroşa örülecek arkadaşlar. Tekrar yine burada 7 tane ilmek düz ördüm. Burası da yine fare dişi örneği olarak devam edecek. Tekrar fare dişi örneğinin 7 ilmeğini ayırdıktan, düz ördükten sonra yine kenar kısımda 10 ilmeğimi ördüm haroşa olarak ve doladım. Arka yüze geçtim. Kenar ilmeklerimi hemen arttırıyorum. Ayrıcıma kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bakın ilk ayracıma geldim. Şimdi bakın bu diğer ayracıma kadar 2, 4, 6 ve 7 ilmeği arka yüzden ters öreceğim. Ön yüzde düz düşecek ve tekrar bu 7 ilmeğe ikinci arka yüzde fare dişi örneği uygulayacağız. 7 ilmeğimi arka yüzden ters ördüm. Bu ara kısımda doladığım ilmekle birlikte toplamda 9 ilmeğim vardı. Bu 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Doladığım ilmeği de ördüm ve ayracımı aldım. Tekrar bu 7 ilmeğimi arka yüzden ters örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Kenar kısımda kalan ilmeklerim haroşa. Tekrar ön yüze geçtim.
5 kenar ilmeğimi örüyorum. Doladım. Doladığım ilmekten sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmek ördüm, ayracımı aldım. Yine bu 7 ilmeği düz olarak örüyorum. Bu ön yüz bittikten sonra arka yüzde bu 7 ilmeklerimize fare dişi örneği uygulayacağız. Bakın bu şekilde. Şimdi bakın burada doladığım ilmeğin üstündeki ilmeği ördüm. Yani 7 ilmekten sonra 1 ilmek ördüm. Tekrar doladım. Ve 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Sola doğru ilerleyen ajurlar yapacağız arkadaşlar. Yine bu orta kısım sürekli 9 ilmek olarak devam edecek. Tekrar ayracıma geldim. Yine bu 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Kalan ilmeklerim haroşa. Doladım ve kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Doladığım ilmek ve ayracıma kadar olan bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ve ayracıma geldim. 5 kenar ilmeğimden sonra 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi burada ilk 7 ilmeğimin ilk ilmeğini alttaki ilmeğe batarak düz şekilde örüyorum. İkinci ilmeğim ters. Sıradaki yine alttaki ilmeğe batarak düz. Sonraki yine ters. Yine bu şekilde bir alttaki ilmeği batarak düz, bir sonraki ters ve yine alttaki ilmeği batarak düz şekilde örüyorum ve 7 ilmek arkadaşlar, bakın 7 ilmeğimizin ilki yine alttaki ilmeği batarak düz oluyor, sondaki de yine alttaki ilmeği batarak düz. Selanik ve fare dişi örneğinde bu şekilde ilerliyor, biliyorsunuzdur ama yine de hatırlatmak istedim. Yine bu ara kısımdaki 9 ilmeğim haroşa. Tekrar ayracıma geldim. Yine bakın ilk ilmeğimi alttaki ilmeğe batarak aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Sıradaki alttaki ilmeğe batarak aldım. Yine sıradaki ters. Sıradaki alttaki ilmeğe batarak düz alıyorum. Tekrar ters ve son ilmeğimi de alttaki ilmeğe batarak düz şekilde örüyorum. Doladığım ilmekle birlikte toplamda 12 ilmeğim vardı diğer tarafta. Burada da yine 12 ilmek haroşa olarak örüyorum. Ve tekrar ön yüze geçeceğiz arkadaşlar. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın modelimiz ilerliyor. Yine ön yüze geldim arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi ördüm, doluyorum
Ve doladığım ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tekrar ayracımı aldım. Bu 7 ilmeği düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördükten sonra bakın ilk sıramızda 7 ilmeği ördükten sonra doladık ve 2 ilmeği birlikte örerek kestik. İkinci sıramızda 7 ilmeğimizden sonra 1 ilmek ördük. Daha sonra dolayıp daha sonra kestik. Şimdi 3. sıramızdayız. 3. sıramızda arkadaşlar 1 ve 2 ilmek ördüm, doladım, kesiyorum. Dediğim gibi sola doğru açılan ajurlar yapacağız. Bu ortadaki ilmeklerim haroşa. Daha sonra yine bu 7 ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımı aldım ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam edecek. 2 sırasını, daha doğrusu bir tane fare dişi örneği oluncaya kadar gösterdim. Yine buradan sonra bu ön yüzden kalan ilmeklerimi ördükten sonra arka yüzde bu 7 ilmeği ters öreceğim. Ortadaki 9 ilmeğim haroşa. Tekrar bu 7 ilmeğimi arka yüzden ters öreceğim. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp tekrar ön yüze geleceğim. Ön yüzde yine 7 ilmeğim düz. Daha sonra bakın bu sırada 2 ilmek örüp dolayıp kesmiştik. Ön yüzde, bir dahaki ön yüzde de burada arkadaşlar 3 ilmek örüp dolayıp kesiyoruz. Bu ajurlarımız sola doğru ilerleyecek. Tekrar bu 7 ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra arka yüze geçip haroşalarımı yapıp bu 7 ilmeğime arka yüzden fare dişi uygulayacağım. Yine alttaki ilmeği batarak düzle başlayacağım. Sonuncusu da yine düzle bitecek. 7. ilmeğimde. Daha sonra ortadaki 9 ilmeğim haroşa. Tekrar bu 7 ilmeğime fare dişi örneği uygulayacağım. Her sırada bu ajurlarım bir sola daha kayarak ilerleyecek arkadaşlar. Toplamda 9 tane bu ajurlarımdan olacak arkadaşlar. 8 tane ajurumuz oluncaya kadar modelimizi aynı şekilde ilerletelim. 9. ajuru birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın ben 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. ajurumu da yaptım. Bakın son ajurum da burada. Modelimizde bakın iyice ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar yine ön yüzdeyim. Bakın bu az önceki arka yüzde yine fare dişi örneğimi kurdum. Ve 8 tane de ajurum var. Şimdi kenar 5 ilmeğimi ördüm, doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane ilmeğim var bakın sağ kısımda. Yine bakın bu 7 ilmeğimi ön yüzden düz örüyorum.
7 ilmeğimi ördüm. Yine bu ara kısımdaki ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın son ajurumun üstündeki ilmeği ördüm. Doluyorum. Şu ilmeği çıkarıyorum. Bakın doladım. Ben ayracımı devam ettireceğim arkadaşlar. Siz isterseniz takmayabilirsiniz. Doladığım ilmekten sonra bakın buradaki bir ilmeğim ve fare dişi ilmeğimin son ilmeği, yani 7. ilmeğini de buraya katmış oldum. Şöyle doladığım ilmekten sonra ben ayracımı taktım ve bu iki ilmeği birlikte örerek kestim. Modelin başında arkadaşlar şu ilk başta yaptığımız 7 ilmeği ayırdığımız sırada 7 ilmeği ördük ve hemen dolayıp 2 ilmeği birlikte örerek kestik. Burada da arkadaşlar 7 ilmekten önce hemen yine tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi 7 ilmeğimizden önce bir dolamamız olmuş oldu. Yine bakın kestiğim ilmeği bir saydım. 2 3 4 5 6 ve 7. Bu son doladığımız 9. ajurumuz arkadaşlar. Bundan sonra modelin hepsinde aynı şekilde olacak. Buradaki 7. ilmeğimizi ve şu orta kısımdaki 9. ilmeği ikisini birlikte keseceğiz. Bundan sonra 9. ajurda sürekli bu işlemi tekrar edeceksiniz. Zaten önemli noktaları arkadaşlar buradan sonrası aslında. Yani şuraya kadar karışık gelen bir şey olmamıştır diye umut ediyorum. Buradan sonrası birkaç sıra önemli arkadaşlar. Oralarda dikkat ederseniz model oldukça kolay ilerleyecektir. Yine 7 ilmeğimi ördüm. Bu ilmeklerimi öreceğim arkadaşlar. Arka yüzde yine 7 ilmeğimi ters öreceğim. Ortadaki ilmeklerim yine haroşa. Tekrar 7 ilmeğim yine ters olacak arkadaşlar. Bu birkaç sırayı beraber ilerletelim. Arka yüze geçtim. Hemen bu haroşalarımı yapıyorum. Ayrıcıma geldim. Bu 7 ilmeğimi ters örüyorum. Bakın 7 ilmeğimi ördükten sonra ilk ilmeğim doladığım ilmek oldu. Bu aradaki 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar 7 ilmeğimi arka yüzeyi ters örüyorum.
Şu ilmeğimi düzelteyim arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi yine haroşa öreceğim. Ön yüze devam edelim. Tekrar ön yüzeyim arkadaşlar. Yine kenar ilmeklerimi ördüm, doladım. Doladığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19 ilmeğim var. Yine bu ayracıma geldim. 7 ilmeğimi düz örüyorum. Ve yine ayracımı aldım. Arka yüzde fare dişi örneğini kuracağız arkadaşlar. Bu 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. Bu sırada ajur yok. Herhangi bir işlem yok. Haroşa olarak 9 ilmeğimi örüyorum. Yine ayracımı aldım. 7 ilmeğim düz. Kalan ilmeklerim haroşa. Doladığım kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Aradaki haroşalarımı örüyorum. Ayracıma geldim. Bu 7 ilmeği yine fare dişi örneğimize kuruyoruz. İlk ilmeğime bakın, alttaki ilmeğe batarak aldım ve düz ördüm. İkinci ilmeğim ters. Yine üçüncüsü alttaki ilmeğe batarak düz. Dördüncüsü ters. Diğeri alttaki ilmeğe batarak düz. Sonraki yine ters ve son ilmeğim yine alttaki ilmeğe batarak düz. Yine ayracımı aldım. Şimdi 9 ilmeğimi haroşa örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Bu 7 ilmeğimi yine ilk ilmeğini alttaki ilmeğe batarak düz örüyorum. Sıradaki ters. Alttaki ilmeğe batarak düz. Sıradaki ters. Alttaki ilmeğe batarak düz. Sıradaki ters. Ve son ilmeğimde yine alttaki ilmeğe batarak düz. Tekrar ayracımı aldım. Buradaki ilmeklerimi haroşa olarak örüp kenar modelimi örüp arkadaşlar ön yüze tekrar beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın ilk örneğimiz burada bitti. Şurada yapmanız gereken arkadaşlar 9. sırayı ördükten sonra bakın bir sıra ördük ve şu fare dişi örneğini kurduk. Buradan sonra arkadaşlar şimdi yeni örneğimizi açacağız. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. fare dişi örneğini kurduktan sonra modeliniz bitti. Yani 9 tane
ajurdan sonra hemen model kurmayın. Genelde burada hata yapılıyor. 9 tane ajuru kurduktan sonra şu son fare dişi örneğini tamamlıyorsunuz. Yani bakın 2, 4, 6, 8 tane fare dişi örneği olacak arkadaşlar. Fare dişi örneğinin 8.'sini kurduk arka yüzden ve ön yüze geldik. Şimdi hem bakın bunun üstünü kapatacağız hem de buradan yeni modeller açacağız. Buradaki fare dişi örneği, yani bu kutunun üstü fare dişi örneğiyle kapanırken bu yanlardan da yeni fare dişi örneği şu şekilde açılacak. Her iki taraftan hepsi beraber ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi yaparken daha iyi anlayacaksınız. 5 kenar ilmeğimi ördüm, doluyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Doladım. 1 2 3 ve 4 ilmek ördüm. Şuraya bir ayraç takacağım. Burası arkadaşlar bizim modelimizi kuracağımız sayılar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu bizim ilk kutumuz arkadaşlar. Bir kutu yine bunun üzerinden de devam edecek. Bir kutu daha buraya gelecek. Birer tane de yanında toplamda 1, 2 ve 3 tane kutu olacak. Şimdi bizim ortadaki kutumuzun şu şeritleri hem buradaki kutumuzun bir tarafı hem de buradaki kutumuzun bir tarafı olacağı için bizim şu an bakın bir burada şeridimiz olacak. Bir burada 2, 3 ve 4 tane şeridimiz olacak. 3 tane kutu için. Şimdi arkadaşlar buradaki sayılarıyla söylemek istiyorum ki kafanızda netleşsin. Bizim bu kutumuz 23 ilmekte. 23 ilmekten arkadaşlar sadece şu kısmını alacağız. Şeritlerimiz sadece kenar kısımlarda olacağı için buraya bakın buradaki kutunun bir şeridi şu fare dişinin 7 ilmeği, buradaki kutumuzun bir şeridi. Bir şerit de buradan açacağız ve bir de ortadaki 9 ilmeğini alacağız. Yani şöyle 2, 4, 6, 8 ve 9 ilmek buradaki kutucuğumuzun içindeki haroşalar. Şöyle 3, 6, 9. Bu orta kısımdaki haroşalar. 2, 4, 6, 7 ilmek de bizim buradaki fare dişi örneğimizin ilmeği arkadaşlar. Buradaki şeridimizi oluşturacak. Şimdi yine 9 artı 7 toplamda bakın bu ayracımdan önce 16 ilmek var. Ayracımı da fare dişi örneğini rahatlıkla kurmak için ben sürekli devam ettireceğim. Takarsanız kafanız karışmaz. Takmanızı tavsiye ederim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 9 ilmek şu kısım için, haroşalar için 7 ilmek de yine yan kısımdaki fare dişi şeridimizin ilmeği için. Bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Burada ihtiyacım yok. Bu ortadaki fare dişi örneğimizin üzerini komple, aslında bu kutunun üzerini komple düz örüyoruz. Zaten buradaki kısmı da ters olarak haroşa yapanlar buradaki kısmını da düz örecek arkadaşlar. Şurada 4 ilmekten sonra ayırdığım bütün ilmekleri düz olarak öreceğiz. Arka yüzde yine bu fare dişi örneğinden uygulayacağız 3 sıra. Yine bu ayracımı da çıkardım. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Bunu da çıkarıyorum. Yine model ayırırken tekrar kullanacağım arkadaşlar. Şu an sadece baş kısımlarda kullanacağım ayraçlarımı.
Bakın son ayracıma da geldim. Yine bu ayracımı da çıkarıyorum. Burada da yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek burada orta kısımdaki haroşalarımızı oluşturacak. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek de kenar kısımdaki fare dişi şeridimizin ilmeği olacak. Yine 1 2 3 ve 4 ilmek de kenar kısımda kalan ilmeklerimiz. Bakın 5 tane kenar ilmeğimin ilmeği kaldı, doladım ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi yine arkadaşlar bakın 4 ilmek başta ayırdık, 4 ilmek de sonda ayırdık. Toplamda kenar modelimizin ilmekleriyle birlikte şu kısım 9 ilmek, burada da 9 ilmeğimiz var. Şu kısmı da beraber sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 ve 55 tane ilmeğimiz de orta kısımda var arkadaşlar. Bu ayraçlardan itibaren orta kısımda arkadaşlar kenardaki ilmeklerimizi saymadan bu orta kısımda toplamda 55 tane ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar arka yüzde hemen şöyle çevirelim biraz. Bu arka yüzde bakın bu kenar modelimin ilmeklerini hemen haroşa olarak örüyorum. Doladığım ilmek ve ayırdığımız 4 ilmek haroşa, aynı şekilde diğer tarafta da doladığımız ilmek ve doladığımız ilmekten önceki 4 ilmeğimiz haroşa. Bu ayraçlarla ayırmış olduğumuz 55 ilmek arkadaşlar arka yüzden ters örülecek. Tekrar önden düz öreceğiz. Daha sonra ikinci arka yüzde yine bu kısma fare dişi örneği uygulayacağız arkadaşlar. Modelimizin en başına geri döndük. Tekrar baştan alıyoruz. Şimdi buraya yine fare dişi örneğini 3 sıra uygulayalım arkadaşlar. Şu bakın bu ayraçların arasındaki kısma yine şurada yapmış olduğumuz gibi 3 sıra fare dişi örneği kurup gelelim. Evet, yine 3 tane fare dişi örneği kurup geldim arkadaşlar. Modelimin son hali bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tekrar burada uyguladığımız işlemi aynı şekilde buraya da tekrar edeceğiz. 5 kenar ilmeğimi ördüm. Doluyorum. Doladığım ilmekten sonra bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane ilmeğim var. 10 ilmeğimi ördükten sonra yine 7 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. Yine buraya ayraç takacağım. Bu kısmı yine düz ördüm. Arka yüzden de yine ters örüp fare dişi örneği uygulayacağız arkadaşlar. Buradaki şeridimizin 7 ilmeğini bu kısımda da ayırdık. Daha sonra arkadaşlar burada 7 ilmeği ayırdıktan sonra hemen
dolayıp 2 ilmeği birlikte kesmiştik. Aynı şekilde burada da doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Yine kestiğim ilmeği bir sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Kestiğim ilmekle birlikte 8 tane ilmeğim oldu. Doladığım ilmeği de sayarsam 9 tane arkadaşlar. Bakın şöyle 3 6 ve 9. Bu da orta kısımdaki şu ajurlarımızın ve haroşalarımızın olduğu kısım. Daha sonra yine arkadaşlar bakın bu 7 ilmeği de düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın arkadaşlar buradaki bu 7 ilmeğimiz üst kısımda aynı yerde ve aynı ilmeklerle devam edecek. Bu sağa sola kaymasın, üst sırada aynı yerden devam ediyoruz. Bakın sayılarınıza yanlışlık yapmazsanız zaten kendisi aynı yere denk gelecek. Yine 7 ilmek ördüm. 7 ilmekten sonra yine bu orta kısımda bakın bunun hemen üstüne yine aynı şekilde bir kutucuk daha gelmiş olacak. Bir tane bu başta açtık. Bir tane yine bunun üzerine denk gelecek. Bir tane de solunda olacak arkadaşlar. 7 ilmeğimi düz ördükten sonra doladım. Yine 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Kestiğim ilmeği bir saydım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Doladığım ilmekle birlikte 9 tane ilmeğim var. Tekrar ayracımı taktım. Yine buradaki şeridimi devam ettiriyorum. 7 tane ilmek öreceğim. 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar bu kısma da ayracımı takıyorum. Bu modelde ayraç kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Kafanız karışmaz. Tekrar 7 ilmekten sonra dolayıp 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Yine kestiğim ilmek bir, aradaki haroşaları yapıyoruz. 3 4 5 6 7 ve bakın 8 ilmek ördüm. Doladığım ilmekle birlikte yine 9 3 6 9. Tekrar ayracımı taktım. Bakın 3 6 ve 7 ilmeğim kaldı. Bu da yeni modelimizin şeridini oluşturacak. Yedi ilmeğimi ördüm. Yine burada da 10 ilmeğim olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, arka yüzeyim kenar ilmeklerimi tekrar arttırdım. Doladığım ilmeği örüyorum. Kenar ilmeklerimi ördüm. İlk 7 ilmeğimi arkadaşlar arka yüzden yine ters örüyorum. Tekrar ayracıma geldim. Ortadaki ilk kutucuğumun ortasındaki 9 ilmeğim haroşa, tekrar ayracımı aldım. Yine 7 ilmeğim arka yüzden ters,
Tekrar aradaki 9 ilmeğim haroşa, tekrar ajurumu ördüm. Yine 7 ilmeğim ters, tekrar 9 ilmeğim haroşa, yine doladığım ilmeği ördüm. Kalan bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğimi de yine arka yüzden ters örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Kalan ilmeklerim haroşa, ön yüze geçince yine beraber devam edelim. Tekrar ön yüzdeyim arkadaşlar. Bakın ilk ajurumuzu kurduk. Şimdi ikinci ajurumuzu yapacağız. 5 kenar ilmeğimi ördükten sonra doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmek ördüm. Yine bu 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada ilk ajurumun üstündeki ilmeğimi ördüm. Daha sonra doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu ajurlarımız sola doğru gittiği için bu defa bakın doladığım ilmekten sonra 7 ilmeğim olacak. Bir ilmek sağ tarafta ördüm, doladım. 2 4 6 ve 7 ilmek ördüm. Yine bu 7 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Ajurumun üstündeki ilmeği ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmek 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar bu fare dişimin 7 ilmeğini örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Aradaki 9 ilmeğimin bakın ajurunu ördüm, doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmekle birlikte yine 7 ilmeğim oluyor orta kısımda. Toplamda 9 ilmek var. Yine son 7 ilmeğimi de geldim. Bu 7 ilmeğimi de düz örüyorum. Ayracımı aldım.
Kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Doladım. 5 kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Doladığım ilmek yine ayracıma kadar haroşa olarak devam ediyorum. Ayracımı aldım. Burada arkadaşlar bakın ön yüzde 2 diş düz örgüm oluşunca arka yüzde fare dişi örneğini kuruyoruz. Yine ilk ilmeğimi alttaki ilmeğe batarak düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. İkinci ilmeğim alttaki ilmeğe batarak düz. Sıradaki ilmeğim yine ters olacak arkadaşlar. Tekrar alttaki ilmeğe batarak düz, tekrar ters ve son ilmeğim yine alttaki ilmeğe batarak düz. Ayracımı aldım. Bu aradaki 9 ilmeğim haroşa. Tekrar ayracımı aldım. Yine bu 7 ilmeğimize fare dişi örneği uyguluyoruz. Alttaki ilmeğe batarak düz ördüm. Sıradaki ters. Tekrar alttaki ilmeğe batarak düz. Tekrar ters. Alttaki ilmeğe batarak düz. Ters ve alttaki ilmeğe batarak düz. Yine ayracımı aldım. Aradaki 9 ilmeğim haroşa. Bu şekilde arkadaşlar bu modelimizin ikinci sırasıydı. İkinci ajurumuzu da kurduk. Yine bu modeli birkaç sıra ilerleteceğim arkadaşlar. Ben bu lifi küçük bir şekilde bırakacağım. Çok büyütmeyeceğim. Siz yine aynı şekilde modelinizi istediğiniz sayıya gelinceye kadar büyütebilirsiniz. Mantığını anladıysanız eğer arkadaşlar, yine bu modelimiz, bu 3 tane kurduğumuz model bitince tekrar aynı şekilde 9 artı 6 tane ilmeğimiz var. Toplamda 16 ilmek. Bir de 4 tane lifimize başlarken kenarlarda bırakmıştık. Modelimizin her iki kenarında 4'er ilmek bırakmıştık. 16 artı 4 20 ilmeğimiz olduğu zaman yeni modele geçmeniz gerekiyor. Önemli sıraları gösterdim arkadaşlar. Oralara dikkat ederseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Biz şu an önce bir kutu model koyduk. Daha sonra arkadaşlar ikinci modele geçtiğimiz zaman 3 tane kutucuk oldu. Bir sonraki modelde 5 tane kutu olacak. Sonrakinde 7 tane büyük lif için, yani normal boyutta bir lif için 7 tane ideal gelir arkadaşlar. 7 tane yaparsanız boyutu ideal olur. Şöyle göndereyim.
Bu modelimizi bitirdikten sonra arkadaşlar şu kısımda yine şurada başladığımız gibi bakın 9 ilmek şu ortadaki ilmekleri ayırmıştık. 7 tane de bu kenar şeridimizin ilmeği için ayırmıştık. Model kurulumu bir sonraki kısımda da yine aynı arkadaşlar. Bu her iki modelimizin yanında sağda ve solda yine aynı şekilde birer model daha ekleyeceksiniz. Bir model kurduk. Şimdi 3 oldu. Sonraki 5, sonraki 7 çift çift artıyor arkadaşlar. Ben bu lifi birkaç sıra daha ilerletip keseceğim. Modelimiz oldukça basit. Sadece sayılarına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Kurduktan sonra ve orta kısmını kesme işlemine başladığımız yeri de gösterdikten sonra ekstra bir önemli kısım olduğunu düşünmüyorum. Yine inşallah anlarsınız, sıkıntı yaşamazsınız ama sıkıntı yaşadığınız yerde de yorumlara yazarsanız elimden geldiğince destek olmaya, yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir kesme işlemini göstereceğim. Daha sonra da yine şuradan 3. modelimizin şu 3 modelin bitiminden sonra da model düşürme kısmını gösterip videomuzu, lifimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Siz de modeli istediğiniz büyüklüğe kadar getirin. Daha sonra yine beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben lifimi büyütmek istediğim kadar büyüttüm. Bu lifim biraz küçük olacak dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar bakın, 3 tane model koydum toplamda. 3. modelimde 5 tane kutumuz var. Bu 3. modelimiz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ajurunu yaptım. Arka yüzden örüp yine ön yüze geldim. Bu ön yüzü örünce tekrar arka yüze fare dişi örneğini kuracağız. Şu şekilde şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bizim bir modelimiz arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane fare dişi örneği var bakın. Şu şekilde. Şu kısım bizim bir kutumuzun sırası arkadaşlar. Fare dişiyle 11 tane fare dişi örneğimiz var. Sıramız var. Şimdi arkadaşlar bakın 5 tane ajurumu yaptıktan sonra bizim fare dişi örneğimiz 1, 2, 3, 4, 5 tanesini yaptık. 11 tane fare dişi olduğu için 2, 4, 5, 11 tane fare dişi örneğimiz olduğu için 6. fare dişini kuracağımız sırada kesme işlemine başlıyoruz. Kaç tane model büyütürseniz büyütün arkadaşlar. İşte ben mesela 5 tane örnek koydum. 7 tane koyabilirsiniz. 9 tane koyabilirsiniz. İkişer ikişer arttığı için. 5. ajurunu, bu orta kısımdaki 5. ajurunu yaptıktan sonra arka yüzden örüp ön yüze gelip 6. ajuru kuracağımız sırada kenarlardan kesme işlemine başlıyoruz. Şimdi hemen beş kenar ilmeğimi örüyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmekle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yanlış mı saydım? Bakacağım şimdi tekrar. Doladığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tane ilmeğim var arkadaşlar. Doladığım ilmekten sonra
14 tane ilmeğim var. Daha sonra yine modelimiz aynı şekilde devam ediyor. Bu 7 ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzde 6. fare dişi örneğini kuracağız. Yine aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. 9 tane ajurumuz oluncaya kadar örelim. Kenar kısımlarından ön yüzden ve arka yüzden eksiltmeye bu sırada başladık arkadaşlar. Modelimiz aynı şekilde devam ediyor. Yine biraz ilerleteceğim modelimi. 9. ajurda veya bu üstteki fare dişlerinin kurulacağı sırada tekrar beraber devam ederiz arkadaşlar. 9. ajurda bir kez daha gösterebilirim. Dediğim gibi ilerletelim. Tekrar devam edeceğiz. Kesme işlemimiz devam ediyor. Yine 8 tane ajurum oluncaya kadar yaptım. Bu 9. ajuru birlikte açalım istedim. Kenar ilmeklerimden sonra arkadaşlar doladığım 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmekle birlikte 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 tane ilmeğim var. 7 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. İki, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek ördüm. Bakın en son ajurumun üstündeki ilmeği ördüm. Doluyorum. Şu ayracımı çıkaracağım arkadaşlar. Bu ilmeği bu tarafa takıyorum. Doladığım ilmekten sonra hemen tekrar ben ayracımı devam ettiriyorum. Bu iki ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Burayı yanlış yapmayın arkadaşlar. Tekrar göstermek istedim. Tekrar 7 ilmeğimi düz örüyorum. Yine aynı şekilde 8 ilmek öreceğim, dolayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 doladım. Tekrar bunu çıkarıyorum. Bu ilmeğimi sol şişime aldım. Doladığım ilmekten sonra hemen ayracımı takıp sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Yine ön ve arka yüzde sağ ve sol kısımlardan kesme işlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Modelimizi bitirelim arkadaşlar. Yine buradaki fare dişi örneğimiz 2, 4, 6, 7, 8. fare dişi örneğinde kuracağız. Daha sonra yine eksilterek 3 sıra fare dişi örneği kuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın 2, 4, 6, 7 ve 8.'yi de az önce arka yüzde kurdum. 8 sıra fare dişi örneğimiz kuruldu. Şimdi arkadaşlar burada 5 kenar ilmeğimi örüyorum. Doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek ördüm bakın. 5 kenar ilmeğinden sonra doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmek dahil toplamda 9 ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi bu fare dişi örneğimin üzerinden başlayarak sondaki fare dişi örneğimin üzerine kadar düz örüp
arka yüzden ters örüp tekrar önden düz örüp arka yüzde fare dişi örneğini kuruyoruz. Yine 3 sıra fare dişi örneği koyacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde 3 sıra fare dişi örneği kuracağız. 3 sıra fare dişi örneğini kurup gelelim. Daha sonra buradan şu iki modelimizi düşürüp yine 3 modele düşeceğiz. 3 tane kutu yapacağız. Daha sonra bir modelle lifimizi bitireceğiz. Şimdi dediğim gibi 3 sıra fare dişi örneği yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, 3 tane fare dişi örneğim oluncaya kadar ördüm. Yine eksiltme işlemim devam ediyor. Şimdi yine modelimizi 3 tane kutuya düşüreceğiz arkadaşlar. 5 kutumuz vardı. Şimdi 3 tane kutuya düşüreceğiz. Burada arkadaşlar başladığımız şurada ikinci modeli kurarken 9 artı 7 artı 4 tane de kenarda bıraktığımız ilmekler, toplamda 20 ilmeğimiz varken model kuruyorduk arkadaşlar. Şimdi bu kısımda da arkadaşlar modelimizi düşürürken de şuradan itibaren bakın, daha kesme işlemi yapmadan önce sayıyorum. Bakın bu şeridimden itibaren sağ kısımda, yani şu kutuyu düşeceğim için yine 20 tane ilmeğim kalması gerekiyor. Şimdi şu ayracımı çıkaracağım. 5 kenar ilmeğimi ördükten sonra doladım. Bakın 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmekle birlikte 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 ilmeğim var arkadaşlar modelime kadar. Bir taneyi de bu sırada kestiğimiz için toplamda 20 tane ilmeğim vardı arkadaşlar. Şu fare dişi şeridimizin üzerine kadar arkadaşlar. Şimdi yine modelimizi aynı şekilde kuruyoruz. 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ayracımı takıyorum, doladım, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmek 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Doladığım ilmekten sonra 2 4 6 8 ilmeğim var. Tekrar ayracımı takıp 7 ilmek düz örüyorum. Yine ayracımı takıyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmekle birlikte 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek ördüm. Tekrar bir ayraç daha takıp yine 7 ilmeğimi örüyorum. Tekrar ayracımı taktım. Yine doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar buraya da ayracımı takıp 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7.
Bu son kısma da ayracımı takıp bu kısmı haroş örüyoruz arkadaşlar, fare dişi örneklerimizden sonra. Yine bu son kutuyu da yapmıyoruz. Yine 3 kutuya düşürdük. Kenarlardan birer kutunun üzerine model kurmuyoruz arkadaşlar. Yine bu sıranın başında yapmış olduğumuz gibi 19 tane haroşamız olacak bu tarafta. Bu ayracımı çıkarıyorum. Sıra sonunda yine 2 ilmeğimi birlikte örerek kestim. Doladım ve 2 kenar ilmeğimi örüyorum. Şu şekilde arkadaşlar, bakın. Bakın 1 ile başladık. 3'e çıkardık sayımızı. Daha sonra 5 yaptık. Şimdi şu 2 kutuyu düşürerek buradaki 3 örneğimi devam ettiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz aynı şekilde devam edecek. Sadece bu 3 modelimizin üzerine model kurduk. Aynı şekilde model yapımında farklı bir değişiklik olmadığı için arkadaşlar, farklı bir işlem olmadığı için aynı şekilde devam edeceğiz. Daha sonra yine ben artık buradan sonra videoyu çekmeyeceğim arkadaşlar. Videom yeterince uzun oldu. Detaylı, elimden geldiğince en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştım. Yine lifimi son kısma kadar getireceğim. Artık şu bir kutu oluncaya kadar yapıp bitireceğim. Evet arkadaşlar, ben lifimi bitirdim. Son hali bu şekilde. Umarım sizler de kolaylıkla yapmışsınızdır. Kesme kısmında arkadaşlar sadece bir model gösterdim. Genellikle aynı şekilde, aynı tarzda, aynı sayılarla ilerlediği için tekrara girmek istemedim, sizi de sıkmamak için. Şu son kısımda arkadaşlar son modelinizi yaptıktan sonra bakın 1 2 3 tane modelimiz var. Bu modeli bitirdikten sonra arkadaşlar siz de aynı şekilde yine bitiş kısmında da yine 3 tane yapın arkadaşlar, şu kenar modellerimizden. Bitirme kısmını detaylı göstermedim arkadaşlar bu lifimizde, ama oldukça basitçe yapabileceğinizi düşünüyorum. Ayraçlarınızı bu lifte kullanın arkadaşlar. Modelinizi takip ederek ilerletmeniz gerekiyor. Biraz karıştırırsanız modeli takip etmekte karıştırırsınız diye düşünüyorum. Çünkü 7-9 7-9 biraz dikkat gerektiren bir modeldi arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum atmayı, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun.